8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şu anki konuğumuz hematoloji uzmanı Profesör Doktor Ayşen Timur Ağaoğlu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hocam çok önemli bir konuyla geldiniz. Hakikaten hematoloji deyince böyle kansızlık pek çok insanın, özellikle kadının çok ciddi problemi. Şimdi hastalarımızı ameliyat etmek istiyoruz. Bir bakıyoruz kan değeri hemoglobin 10'un altında. Diyoruz nasıl yani? Bu neden böyle oldu? Neden bu şekilde? Bu hakikaten pek çok kadının, pek çok erkeğin de olabilir ama sigara içenlere daha az oluyor tabii ki. Ciddi bir problem. İlk sorumuz hocam, anemi nedir? Belirtileri nelerdir? Bundan biraz bahseder misiniz? Anemi, kırmızı kan hücrelerinin içinde bulunan hemoglobinin azalmasıdır. Hemoglobin dokulara oksijen taşır. Azalınca dokulara yeterince oksijen gitmez ve buna bağlı olarak halsizlik, çabuk yorulma, yol yürürken, yokuş çıkarken nefes darlığı, çarpıntı veya tırnaklarda düzleşme, çukurlaşma, çizgilenme, saçlarda kuruma, dökülme, dudak kenarlarında çatlaklar, yaralar bu gibi belirtileri olur. Ama bu demir eksikliği anemisinin belirtileri. Bunun dışında tabii ki aneminin tipine göre belirtiler değişebilir. Hocam aslında demir eksikliği dediniz ya bir yandan. Onda da hocamın dediği gibi birçok insanda var demir eksikliği de. Bir de bunu açıklasanız bize. Tabii. Demir eksikliği anemisi özellikle doğurganlık çağındaki hanımlarda sıklıkla karşımıza çıkıyor. Bu adetler ile fazla kan kaybından kaynaklanmakta ve tabii ki gıda ile de bunu bir şekilde yerine koyamamak en önemli sebebi. Ama doğurganlık çağı dışı kadınlar ve erkeklerde bir demir eksikliği anemisinin olması normalde beklenmez. Eğer böyle bir şey varsa mutlaka mide bağırsak sisteminin kontrol edilmesi lazım. Hocam peki az önceki bahsettiğiniz belirtiler, şimdi kronik olduğunda yani kronik uzun yıllardan beri kişinin zaten böyle bir anemisi var ise kişi bunu tolere edebiliyor. Bu belirtiler akut dönemde bir düştüğünde mi ortaya çıkıyor yoksa kronik olarak zaten hemoglobini 10-11 seviyesinde olan bir kişi de aynı belirtileri gösteriyor mu? Kronik olduğunda da aynı belirtileri görebiliriz. Akut anemilerde belirtiler daha hızlıdır. Hasta çok daha ağır bir tablo içindedir. Yani bir mide kanaması geçirmiş bir kişi bu ani ortaya çıkan baş dönmesi, çarpıntı, ayakta duramama, renginde solma bu şekilde karşımıza gelir. Daha ağır bir tabloyla gelir karşımıza. Anladım. Bir de hocam pek çok bayanın işte bir yerim çarpsa, işte birisi dokunsa hemen morarıyorum. İşte bacağında, kolunda, sırtında bir şekilde küçük küçük morluklar ki bu pek çok kişinin problemi. Bir tanesi yanınızda hocam, bir tanesi benim. Dokunsanız morarıyor anında, diyor yani evet. anında morarıyor. Neden bu morluklar oluyor? Ne yapmak gerekiyor? Morlukların en önemli sebebi aslında vurma, çarpma. Belki bayanlar pek dikkat etmiyorlar, gerçekten vuruyorlar ama hani vurup vurmadıklarının farkında olmuyorlar. Bu şekilde morluklar olabiliyor. Tabii ki tıbbi açıdan bakacak olursak bu morluklar cilt altına kanamadır bir şekilde. Damar yapısı ile ilgili bazı sorunlar olabilir veya kanda bulunan kan pulcukları, trombositler. Bunların azlığında veya fonksiyonlarında bozukluk varsa kanama olabilir veya pıhtılaşma faktörleri vardır kanda. Bunlarla ilgili bir eksiklik söz konusuysa morluklar olabilir. Ancak ülkemizde bildiğim kadarıyla herhangi bir araştırması yapılmamıştı şimdiye kadar. Bir hastalık var. En sık görülen genetik bir hastalıktır bu. Von Willebrand hastalığı. Özellikle tip 1'i yurt dışı popülasyonlarda %1 oranında gösterilmiş ve bu işte atlanmış toplumlarda. Atlanıyor, belki ülkemizde de atlanıyor tanısı. %1 çok yüksek bir oran. Tabii. Bu vurma çarpmayla çok kolay morarmalar, hatta kendiliğinden bile kanama, morarma olabiliyor bu hastalıkta. Hocam peki kan dolaşım bozukluğu da aynı şeye giriyor mu?
O zaman da çok morarmalar kaynaklanıyor sanki. Dolaşım bozukluğu daha çok varis gibi bazı durumlarda belki hani buna sebep olabilir ama çok fazla değil. Hocam peki en çok görülen hematolojik kanserler hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii ki en çok görülen hematolojik kanserler başında lenfomalar geliyor. Onun ikinci sırada multiple miyelom, daha sonraki sıralarda lösemiler, miyelodisplastik sendrom gibi hastalıklarımız var. Lenfoma, lenf bezlerinin hastalığıdır. Primer olarak lenfoid dokudan kaynaklanan bir hastalıktır. En önemli belirtisi de lenf bezlerinde büyüme. Lenf bezi dediğimiz, lenf düğümü diyeyim ben buna aslında, doğrusu belki lenf düğümü. Vücudumuzun belirli yerlerinde var ama yaklaşık 600 tane lenf düğümü olduğu tespit edilmiş insan vücudunda. Elle ulaşabileceğimiz veya görebileceğimiz yerler var. Bademcikler mesela bunlardan biri. Görebileceğimiz yerler boyun, koltuk altı, kasıklar veya dirsek veya diz arkası gibi bölgelerde elle ulaşabileceğimiz lenf düğümleri mevcuttur. Bunlarda büyüme, eğer ki böyle bir sıkıntı varsa mutlaka hani bir doktora muayene olup özelliklerini değerlendirmek lazım lenf düğümünün. Tabii bunun yanı sıra başka bazı şikayetleri de olabilir hastaların. Gece terlemesi olabilir, kilo kaybı olabilir, ateş olabilir. Bunun yanı sıra lenfomaların bir kısmı da, bu yaklaşık %10-20 gibi bir kısmı lenf düğümü dışındaki organlardan kaynaklanabilir. Yani vücudun çeşitli yerlerinde lenfoid hücreler mevcuttur. Neresi? Mide, bağırsaklar, beyin, akciğer veya tiroid bezi, bunların hepsinden köken alabiliyor lenfomalar. Bunlar Hodgkin dışı lenfoma. Hocam peki belirtileri nelerdir? Lenfomanın belirtileri, gerçi büyüklüklerden bahsettiniz ama kilo kaybından bahsettiniz. Mesela bir çocuk diyelim, karın ağrısı şikayetiyle sürekli muzdarip ise, mesela az önce bahsettiğiniz bağırsakların çevresinde, mezenterlerde de bir lenfadenopati ya da büyümeler olabiliyor. Aileler hangi durumda muhakkak doktora gitmesi gerekir? Zaten bildiğim kadarıyla aileler hemen çocuklarını en ufak bir sıkıntıda götürüyorlar aslında panikle. Ama hastanın iyi muayene edilmesi lazım. Tüm vücudun muayene edilmesi lazım. Boyun çevresi, koltuk altları, karın muayenesi yine mutlaka çok dikkatli yapılması lazım. Tabii ki karın ağrısı lenfoma belirtisi olabilir. Çünkü biraz önce de söyledim, bağırsaklarda da olabiliyor aslında. Lenfoid doku var çünkü mide bağırsaklarda. O nedenle lenfoma kaynaklanabilir o bölgelerden. Dikkatli olmakta fayda var. Erişkinde peki hocam? Erişkinde? Erişkinde de zaman zaman bağırsaklardan kaynaklanabiliyor, mideden kaynaklanabiliyor, beyinden kaynaklanabiliyor ki o zaman nörolojik bazı bulgular olabilir. Hocam peki akıllı ilaç nedir? Yani nerelerde kullanılıyor? Akıllı ilaç, şöyle anlatayım, bu kanser hücrelerinin aslında hepsi normal hücrenin bazı özelliklerinin bozulmasından kaynaklanıyor kanser hücresi. O bazı özellikler dediğimiz ise hücrede genetik bozukluk oluyor. Bazı mutasyonlar ortaya çıkabiliyor ve hücrenin yapısı bozuluyor. Gelen uyarılara yanıt vermiyor, kendi başına çoğalmaya başlıyor. Ölmesi gereken yerde ölmüyor. Yani kontrolsüz bir çoğalmaya gidiyor. Her hücrede aslında her kanser hücresinde hemen hemen bir bozukluk var ama gösterilebilmiş bazıları gösterilememiş. Gösterilenler, bilinenler yani bu bölgelere karşı oluşturulmuş ilaç bunlar. Akıllı ilaçlar. Yani direkt hedefe yönelik. Normal kan hücrelerini veya normal doku hücrelerini zedelemeden direkt kanser hücrelerini yok etmeye yönelik tedaviler, akıllı ilaçlar. Tabii ki kemoterapiyle birlikte de kullanılabiliyor. Tek başlarına da kullanılabiliyor bunlar.
Ama herhalde önümüzdeki yıllarda çok daha gelişecek akıllı ilaçlar. İnşallah hocam. Hocam bu hematolojik kanserlerde özellikle kök hücre nakli çok sık yapılan bir tedavi yöntemi. Kimlere yapıyorsunuz? Neden yapılıyor? Biraz bahseder misiniz? Kök hücre nakli yani kemik iliği nakli Evet. eski adıyla. Eski adıyla diyorum çünkü artık kök hücreler dolaşan kandan toplanıyor çoğunlukla. Bir şekilde dolaşan kana çıkartılıyor, oradan toplanıyor. Hangi durumlarda yapıyoruz? Şimdi iki farklı tipi var bu kök hücre naklinin. Biri kişinin kendisinden toplanıp kendine yapılması. Diğeri ise sağlıklı bir vericiden toplanıp hastaya verilmesi. Kişinin kendinden toplanan kök hücreler daha çok günümüzde multiple miyeloma dediğimiz bir hastalığımızda ve lenfomalarda kullanılıyor. Ama nüksetmiş lenfomalarda ön planda kullanılıyor. Başkasından yapılan nakil ise özellikle akut lösemilerde. Peki bahsettiğiniz kök hücrenin vericisi kimler olabilir hocam? Kök hücre vericisi tararken öncelikle aile içine bakıyoruz. Kardeşler en önemli verici grubunu oluşturuyor. Aynı anne babadan olma kardeşlerde yaklaşık %25-%30 bir tam uyum söz konusu olabiliyor. Buradaki uyumdan kastımız kan grubu uyumu değil. Bazen çünkü insanlar soruyor, benim kan grubum aynı, ben de hani verebilir miyim diye. Hayır, değil. Doku grubu uyumu aranıyor kök hücre naklinde. Öncelikle kardeşlere bakılıyor. Onun dışında ailede, evet akrabalık varsa ki bizim ülkemizde çok bu akrabalık, anne babaya bakılabiliyor. Eşler arasında akrabalıklar olabiliyor çünkü. Veya kendi eşiyle akrabalığı varsa çocuklarına bakabiliyoruz. Onun dışında aile dışı taramaya geçiyoruz. Ülkemizde de artık aile dışı taramayı yaptığımız yerler var. Bazı üniversiteler ve Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayı'nın ortak bir çalışması. TÜRKÖK'ten tarıyoruz verici ve bulabiliyoruz da Allah'a şükür. Ama ne kadar çok verici, o kadar çok hayat kurtarma durumu söz konusu olacak. Aynen, verici olabilmek için 18 ila 50 yaş arası tüm sağlıklı bireyler verici olabilir. Peki zararlı mıdır hocam? Yani kök hücre vericisi olmak? Verici olmak zararlı değil. Ama hani kök hücre toplanacağı aşamada yaklaşık bir 5 günlük bir iğne kullanması gerekiyor vericinin. Ondan sonra damar yolu veya damar yolu iyi değilse belki bir kateter vasıtasıyla yaklaşık bir 1,5-2 saatlik bir işlem ile kök hücreleri toplanıyor. Bir cihaza bağlanıyor. O şekilde toplanıyor. Belki biraz ağrısı olabilir iğnenin etkisiyle ama uzun vadede bir yan etkisi, bir sıkıntısı yok. Peki nasıl hocam elde ediliyor bu? Tekniği nasıl yani? Kemik iliğindeki kök hücreler dolaşan kana çıkarılıyor. Bu 5 günlük iğne ile kemik iliğinde bulunan kök hücreler dolaşan kana çıkarılıyor. Yeterli düzeye gelmiş ise bir cihaza bağlıyoruz. Bu cihaz aferez cihazı, trombosit toplar gibi mesela. Kök hücreleri ayırıyor, geri kalanını vericiye iade ediyor kanın. Kök hücreleri ayrı bir torbada topluyoruz. O kök hücreleri damar yolundan toplanıyor. Yani kemik iliği nakli cerrahi bir işlem değil. Bu konuda da çünkü biraz yanılmalar oluyor toplumda. Cerrahi bir işlem sanıyorlar, ameliyat olacak sanıyorlar. Hayır, kesinlikle değil. Aynen hocam. Peki hocam, biraz önce dediniz ki kardeşlerden biz kök hücreyi bulabiliyoruz. Ben bir de duymuştum ki doğumlarda olan kordon kanını saklama durumu var. Hatta onların bankaları var artık. Bununla da ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Kordon kanı bankaları var. Evet. Şöyle, eğer hani kişinin yani bebeğin kendisi için kullanılacaksa bir kordon kanı çok uygun değil. Çünkü zaten kendine nakil yapacaksak
biz bir şekilde kendinden kök hücre topluyoruz. Ama o yüzden otolog kordon kanı bankaları çok uygun değil bana göre. Ama eğer ki hasta bir kardeş var, o kardeş için kullanılacak veya verilecek, herkesin kullanımına açılacak, o zaman son derece güzel bir iş. Burada ama yanlış bir bilgi var hocam, biliyor musunuz? Hep bebeğin kendisinden alınan bu kordon kanını hep ileride Allah korusun bir sıkıntı çıkarsa kendisine kullanmak için diye hep düşünülüyor. Yani bilgiler de hep böyle dönüyor aslında. Sizin bu bilgi verdiğiniz bizim için çok güzel oldu açıkçası. Şimdi şöyle, çok nadiren kullanılmış vaziyette otolog kordon kanı. Çok nadiren. Ama farklı hastaları kurtarmak, farklı Başka insanları hastalar kurtarmak. için, evet. Başka çocuklar için çok önemli bir kök hücre kaynağı. Hocam peki gebelikte ne gibi hematolojik hastalıklar olabilir? Gebelikte en sıklıkla karşılaştığımız anemiler. Zaten toplumda, bayanlarda bir demir eksikliğine meyil var. Demir eksikliği anemisi en sık karşımıza çıkan. Ama gebelikte şöyle bir durum da var. Kanın hacmi, sulu kesimi artar. Buna bağlı olarak ister istemez hiçbir şeyi eksik olmasa bile bir miktar hemoglobini düşebilir anne adayının gebelikte. Yani anemiler en sık karşılaştığımız durum. Trombositopeni olabilir yine. Gebeliğe bağlı trombositopeniler olabildiği gibi gebeliğe bazı komplikasyonlarına bağlı olarak da gelişebilir. Trombosit düşüklükleri, gebeliği. Tabii tanıyı koyduktan sonra uygun tedavisi mutlaka veriliyor. Hocam bir de günümüzde çok yaygın olarak özellikle kozmetik uygulamalarda PRP tedavileri duymuşsunuzdur mutlaka. Yani platelet rich plazma. Evet. Plazma. Kan pulcuklarından zengin plazmadan bahsediyoruz. Bu da bir kök hücre midir sizce? Çünkü hani yanlış bilgilendirmeler oluyor da işin uzmanına soralım istedim. Yani PRP kök hücre midir? PRP, platelet rich plazma, yani trombositten zengin plazmadır aslında. Trombositler mevcut PRP'nin içinde ağırlıklı olarak. Yani kök hücre değildir. Değil kök hücre. Hocam neden söylüyorum? Çünkü bu o kadar yaygın bir şekilde sanki bir stem cell gibi, kök hücre gibi anlatılıp bu şekilde uygulanıyor ve pek çok hastaya belki bu şekilde bir tedavi seçeneği gibi sunulmaya çalışıyor. O yüzden bu kadar üzerine durdum. Mesela siz az önce söylediniz, kök hücre alınırken aferez yapıyoruz. Evet. Yani sanki burada da işte kişinin kanı alınıyor, özel bir işlemden geçiriliyor, sanki veriliyor gibi. Yani sanki bir kök hücre prosedürü uygulanıyormuş gibi anlatılmaya çalışılıyor. O yüzden söylüyorum. Kemik iliği naklinde kök hücre toplarken şöyle söyleyeyim, bir cihaza bağlıyoruz. Evet, o cihaz belki vericinin kanını, tüm kanını düşünün. En az bir kez o cihazdan geçiriyoruz. Yani vericinin kilosuna göre 4 ila 5 litre kan var. Bunun hepsini geçiriyor. Siz düşünün yani. Evet, anladım. Çok daha farklı bir şey. Tabii ki, tabii ki. Hocam verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok önemli. Pek çok kişinin bilmediği ve mesela kemik iliği alma deyince herkes iğneyle işte bir yerlerine giriliyor gibi düşünülüyordu. Oysa ki artık bunu sanki bir kan verme gibi olduğundan bahsettiniz. Hakikaten çok güzel ve değerli bilgilerdi. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler hocam. Evet efendim. Bugünkü konuğumuz hematoloji uzmanı Profesör Doktor Ayşen Timuraloğlu'ydu. Bize çok güzel bilgiler verdi. Programımız tüm hızıyla devam ediyor.